Herkese merhaba. Merhaba Aydın. Nasılsın? Merhabalar dostum. İyisin. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bugünkü konumuz nedir? Ne konuşacağız? Hangi konu hakkında konuşuyoruz? Şimdi bugün eğitim masraflarını biraz detaylandıracağız. Bir örnekleme yapacağız Hı senin hı. üzerinden. Hı hı. Yani buraya e, geldiğinde nasıl bir ekonomik hazırlık yaptın? Evet. Bunlardan bahsedeceğiz. Evet. İstersen hemen konuya girelim. Tabii. E, Sen bir sene bir dil eğitimi aldın. Bir sene değil, Yani 6 aydan 6,5-7 ay kadar. devamlı bir sene diyorum Sen bir ama seneye örnek olarak tamamlıyorsun. söylüyorum. Çünkü yani Evet ama genelde 6-7 ay çok az bir süre de yani bana öyle geliyor. Yo, bu arada az. Evet, Yani dil eğitimi, dilin seviyesine göre ama bu tabii. konu aslında. Ya Evet. şimdi şöyle, bizim Türkiye'de böyle bahsedilen bir şey vardır. Hani intermediate konuşuyorum ben. Bunu diyen kişi muhtemelen burada yapılacak olan sınavlarda Evet. e, nasıl bir sonuç alır? Genellikle 10 üzerinden bir skalada 5 ila 6 gibi bir yanıt alacaksınızdır diye Evet. düşünüyorum. Yani IELTS üzerinden mi konuşuyorsun? IELTS IELTS. üzerinden değil, genellikle şöyle oluyor burada. Hı Dil hı. eğitimini hangi kurumda alacaksan Evet. o kurum sana bir sınav yapıyor. Bu kendi anlaşmalı olduğu bir kurum da olabilir. Evet. Genellikle Cambridge üzerinden yapıyorlar sınavları. Bir online bir portalleri Evet. oluyor ve bu portal üzerinden genellikle yürüyor bu işler. Bu olabilir veya tamamıyla kendilerine has bir kurumla çalışıyorlardır. Yani bu değişkenlik gösteren bir durum. Şimdi buna göre bir şeyi yapıyor. Bütün planı programını yapıyor. Sen bu dil sınavına giriyorsun. Ben bu dil sınavı için şöyle bir şey yapmıştım. Ben burada London, Ontario'da Fanshawe College'da dil eğitimi aldım. Hı hı. Şimdi bu biraz benim e, taktiksel bir davranışımdı, öyle söyleyeyim. Çünkü şöyle oluyor. Kanada'ya başvuran insanlar 6 ay dil eğitimi alacağım dedikleri zaman vize onay kabul mektubunu aldıkları zaman kurumdan o kabul mektubuyla birlikte vizeye başvurduklarında tamamen farzı mahal yapalım. Kabul edildi. Kabul edildiği durumda eğer vize çıkarsa Kanada vizenin üzerine kapıda girişte sadece on campus veriyor. Çalışma izni sadece on campus şeklinde belirtiyor. Kampüs içerisinde çalışabiliyorsun. Yani dil eğitimi için buraya gelen herhangi bir kişinin dışarıda çalışabilme olanağı vermiyor Kanada. Evet. Güncel, hani bugün itibariyle hala böyle. Değiştirir değiştirmez onu bilemem. Ama mevcut durumda o dönemde de 2021 yılı için söylüyorum. O dönemde de şu anda da dil eğitimi için gelen kişinin çalışma izni olmuyor. Senin seviyene göre eğer dersen ki ben dil okulundan sonra postgraduate eğitim alacağım Hı hı. veya postgraduate değil de işte mesela senin gibi mevcutta ben zaten biliyorumdur İngilizcemi. Sadece bir tık daha üstüne koymak istiyorum. Sonra işte doktora eğitimi alacağım gibi. Misal veriyorum. Bunu niteliği fark etmeksizin İngilizcemi ispat edeceğim noktaya kadar çekmek istiyorum dediğinde sana kurum diyor ki işte sen 5. seviyesin, misal veriyorum. 6. seviye için 2 ay, 2 ay genelde oluyor burada. Hı hı. Bir kur 2 ay sürüyor eğitimin olması. Yani bu şu anlama geliyor. Sen 5. seviyeysen senin postgraduate eğitimi alacağın bölüm için okul sana eğer 9. seviye istiyorum diyorsa 6, 7, 8, 9, Onları alıyorsun. 4 kur diyor ve bu 4 kur için alman gereken eğitim süresi otomatik olarak 8 ay olmuş oluyor Anladım. zaten. Ben bir şey sormak istiyorum burada sana. Hı hı. Şimdi burada e, bir kafa karışıklığı olabilir. Ne gibi? Mesela sadece dil okuluna gelip ondan sonra postgraduate'e Hı hı. başvurmak Evet. la postgraduate'ın ön requirement'ı olarak, ön gereksinimi olarak dil okulu almak farklı şeyler diye düşünüyorum. Çünkü sen şunu diyebilirsin. Ben dil okulu öğrenmeye geleceğim. Hı hı. Adam diyebilir ki neden YouTube'dan öğrenmedin? Benim 15 yaşında bir tane kuzenim var, öğrendi. Canavar gibi İngilizce konuşuyor. Yani senin dil öğrenmen için artık Kanada'ya gelmene gerek yok ki. Hı hı. YouTube'da öğrenebiliyorsun Evet. diyebilir. Evet. Yani aslında senin dil okuluna da kabul edilmen, Hı hı. benim anladığım kadarıyla senin daha yüksek bir sebebin olması nedeniyle. Yani sen aslında postgraduate'a başvurdun. Hı hı. Onlar senin o qualified olduğunu anladılar, gördüler. Tamam.
bu adama dil okulu da verelim dediler değil mi? Evet. Şimdi tam olarak aslında az önce bahsettiğim onu benim birazcık taktiksel oldu dediğim konu tam olarak oydu. Ben buraya direkt olarak bir dil okuluna başvurarak gelmek istemedim. Hı hı. Olası bir sonrasında fail olma durumu olabilir diye. Bir de kabul alamayabilirsin. Direkt tam olarak senin Reddedilirsin. bahsettiğin sebepten ötürü ben reddedilebilirdim de. Büyük ihtimal. Dolayısıyla direkt koleje de başvurmak istemedim. Ben şöyle bir şey yaptım. Hı hı. Fanshawe College'ın kendi bünyesinde dil okulu da var. Okay. Postgraduate onlarca yüzlerce bölümü de var. Hı hı. Dolayısıyla ben okula dedim ki eğitim danışmanlığı için gittiğim firma aracılığıyla dedik ki 6 ay dil eğitimi alacağım Fanshawe College'da. Aynı okulda. Evet. Ama yine aynı okulda dil eğitimine müteakip postgraduate eğitimi alacağım deyince okul bir şaşırıyor zaten. Çünkü normalde süreç şöyle işler. Hı hı. Dil okuluna başvurur öğrenci, 2 başvurusu olur. 2 tane acceptance letter diye geçer o. 2 tane kabul mektubu var. Birisi dil okulundan alınmış 6 ay süreli mesela örnek veriyorum. Hı hı. Bir tanesi de postgraduate eğitimi için alınmış 1 yıllık kabul mektubu. Biri dil okulundan, biri kolejden. Hı hı. Her ikisini de eğitim danışmanı veya vize danışmanı senin adına vize başvurusunda kullanır. Ve her ikisinin de conditional offer diye gösterirler ve şartlı kabul çıkar. Bir tanesinin için onay çıkar, sonra sana ekstra mektup gelir der ki ya işte dil okulu için onay verdik ama kolej için işte dil okulunun gereksinimlerini bir yapmayla bir sürü teferruatı var onun. Hı hı. Onlarla ilgili detaylı bilgiyi ben bu kanalda veremem çünkü benim böyle bir tecrübem yok. Bunun için en mantıklı çözüm bir eğitim danışmanıyla konuşmanız, görüşmeniz. Evet. Detaylı bilgi en güzel böyle olur. Vize için de göçmenlik danışmanları, lisanslı göçmenlik danışmanları var. Bu konuyla ilgili en güzel görüşülecek, konuşulacak kişiler bunlar. Ben bir göçmenlik danışmanıyla çalışmadım. Anladım. Ben sadece eğitim danışmanına gittim. Bu konuda karar kıldık. Dedik ki Fanshawe College'ın hem dil hem postgraduate başvurusunu yapalım. Hı hı. Öyle yapınca dediğim gibi okul şaşırdı ama kabulü verdi. Ama tek bir kabul mektubum oldu benim. O kabul mektubunda da kocaman ibareyle conditional offer, şartlı kabul ediyorum dedi adam senin. Bir kere bu şartlı kabulün 2 tane gereksinim, 2 şartı vardı. Birincisi kendi web sitelerinde okumak istediğin bölümün altında zaten bölüm gereksinimleri var. Bu bölüm gereksinimleri şimdi ben burada IT üzerine, IT infrastructure postgraduate yaptım. Yani ben zaten IT alanında çalışıyordum. IT altyapısı üzerine ne kadar spesifik alan varsa bunları barındıran bir bölümde okumak istedim. Hı hı. Bununla ilgili bana 10 yıl veya üstü tecrübe istediler. Wow. Bu alanda 10 yıl üzeri tecrübem var mı? Belgelenebilir. Wow. SGK'dan böyle Bodrolu falan şeyleri aldık. Çalışma belgeleri vesaire. Her şirketten ben ekstradan çalıştığım bütün şirketteki yöneticilerime referans mektubu aldım. Çok enteresan. İmzalattım. Çok. İmza sirkülerini aldım. İşte benim aslında demek istediğim şey şuydu. Yani sen buraya böyle kısa yoldan gelip kalıp gitmemeyi mi düşünüyorsun? Hani anlatabiliyor muyum? Hani dil okulu yoluyla. Aha. Onu bir paravan şirket olarak mı kullanacaksın? Evet. Yoksa gerçekten gelip burada eğitim kurup hani yeteneklerini kullanıp mı bir şeyler yapacaksın? Ondan emin olmaya çalışıyorlar. Çünkü bunun Kesinlikle. çok fazla aksi örneği var. Evet. Çok fazla böyle kısa yollara kaçan insanlar var ve bu bir trend oldu artık. Maalesef. Bunun için emin olmaya çalışıyorlar. Evet. Neyse bu çok güzel bir özet oldu. Şöyle bir şey ekleyeyim ben. Ekle. Bu postgraduate'de şeyi aldıktan sonra, onayı aldıktan sonra vize başvurusunda onu bildiriyorsun. Evet. Diyorsun ki vize memuruna, bak bu kişi, eğitim danışmanım söylüyor daha doğrusu bunu aynı zamanda vize işlemleri yaptığı için. Bu kişi Mesut Altınbaş böyle böyle bir durumu var. Okuldan kabulünü aldı. İlk 6 ay dil okulu okuyacak. Sonrasında da kolejini okuyacak. Vize memuru bu konuyu ikiye ayırmıyor. Okul nasıl birleştirdiyse bu konuyu ben de birleştiriyorum dedi bana. 1,5 yıl süreli vize verdi. Müthiş bir şey bu. Ama 1,5 yıl süreli çalışma izni olmayan vize verdi. Çünkü dedi ilk gelişin dil eğitimiyle olacağı için dedi dil eğitimine de çalışma izni olmayacağı için 1,5 yıllık vize veriyorum sana ama çalışma iznin yok dedi. Ben diğer sorunu alayım seni. İşte bu çok enteresan hikayeler yaşadık. Evet. Şimdi benim aslında çoğu insanın da merak ettiği bir şey yani nasıl bir ekonomik hazırlık yaptın öncelikle? Ben genel olarak buradaki masrafları
temel masrafları, olası masrafları sıralayayım. Sen teker teker bunlar üzerinden git. Yani sen Tabii. buraya gelmeden önce nasıl bir ekonomik bir hazırlık yaptın? Ne kadar paran vardı? Önce buna başla. Kuruşu kuruşuna söylemem Önce gerekiyor bunu mu? söyle bakalım. Ya kuruşu kuruşuna söylemeyeyim ama ortalama bir rakam vereyim. Evet. Ben şimdi izleyen kişi genelde Kanada'da olunca şöyle bir intiba olabiliyor. Hani ya adam basmış parayı gelmiş, gitmiş Evet. Kanada'da okuyor falan. Öyle bir şey İyi, yok. sen orta halli bir Tabii ki bireysin. orta halli yaşayan insansın. Mevcutta Evet. kredilerin olan, yani arabanın borcu var, evin Evet. borcu var. Yani böyle Sen zengin biri değilsin. değil Ben tabii, yani zengin biri alakam olsan İspanya'ya falan giderdin herhalde. Ibiza'ya giderdim, ne yapacağım? Kanada'da soğuk memlekette ne yapacağım yani? Ibiza'da keyfime bakardım. Yani. Şimdi şöyle masraf ortalama olarak ben kafaya koyunca artık ben gidiyorum Evet. noktasına gelince, biz gidiyoruz daha doğrusu aileyle birlikte, böyle bir şey olunca şöyle oldu. Mevcutta kredisi devam etmekte olan bir evin satışı oldu. Evini sat. Evi sattım. Kredisini yeni kapattığım bir arabam vardı. Evet. Onu da sattım. Evin içindeki eşyaları da sattım. her şeyi her şeyi sattık. Yani satmadığım Senin hiçbir şey dönme kalmadı. ihtimalin yok. Yani niyetim oydu. Evet. Buradan da gelme niyeti olan herkese söyleyeyim. Geri dönmek için %1 ihtimal varsa genellikle insanlar Gemileri dönmeyi yaktın. hep düşünebiliyorlar. Ben Gemileri gemiyi yaktın. değil, ben limanı komple yaktım. Yani yakmadık, hiçbir şey bırakmadım. Ve bunların hepsi o dönemin kuruyla, şu an Evet. hani Türkiye'deki kur çılgınlığına çok girmeyeyim ama Dolar dönem üzerinden çok fark o etmez. dönemde 5 TL miydi? 5.20 mi? Öyle bir şeydi galiba Evet, kur. evet. 48 bin, 50 bin dolar gibi bir para var ki bu para normalde Kanada için yaşayabilme standartlarının çok altında bir rakam. Evet. Bayağı altında, Evet. çünkü Kanada refah seviyesi ne kadar yüksekse pahalılığı o kadar fazla olan bir ülke. Ya ben refah seviyesinin de çok yüksek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunları konuşacağız Bunları detaylı. başka konularda konuşacağız. Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum. Bir senelik dil eğitimi Evet. ücreti neydi? Ödediğin. Onu 6 ay diye düzeltelim. 6 ay. Devamlı ben bir seneye gidiyorum da. Dil okulları genelde çok daha uygun oluyor. Evet. Şimdi söyleyeceğim fiyata göre daha uygun oluyor. Evet. Ben kolejin dil okulunda okuduğum için söylüyorum. Tamam. O günün şartları 2021'de bir kur 3200 dolardı. Kaç kur aldın sen? Ben 3 kur aldım toplamda. Evet. Yani ortalama 9600, 10 bin dolar. dolara yakın bir dil okulu sadece masrafım Tamam. oldu. Ama ben eğer 6 aylık dil okuluna gitseydim, hani özel bir dil okullarına gitseydim, bu rakam o dönemde 6 bin dolardı. 4 bin dolarlık riski almamın tek bir sebebi var. O da 1,5 yıllık vize için değer dedim. Peki Anladım. okul için spesifik, o en baştan ücreti biliyorsun. Onu sana Bayağı söylüyorlar. yüksek bir ücret. Postgraduate eğitim için 1 yıllık, o Evet. 1 yıllık postgraduate eğitimi için belirtilen rakam benim bölümüm özelinde 17.800 gibi bir şeydi. Yani Şimdi- 18.000 dolar diyebiliriz. Şimdi o biraz yükselmiştir muhtemelen de. O Çok yükseldiğini zannetmiyorum. O Var enflasyonu oralara yansıtmıyor Okey. hükümet, ama genellikle 18-19, ortalama hadi 20 bin diyelim. 10 da öbürüne dedik 30. 30 bin. Yani 30. benim cebimde toplasan 50 bin dolar para 30, vardı. evet. 30 bini okula gitti en Evet, baştan. Kaldı 20 bin. Devam edelim. Evet. Ev kirası. Sen geldin buraya. Aslında benim seni eleştirdiğim konulardan da biri buydu. Çok o konuda ufak bir hata yaptığını düşünüyordum. Sen de Evet. zaten ona kanaat getirdin. Çok Sen ufak kendi değil de büyük olduğunu kendi düşünüyorum. başına şehrin merkezinde Evet. e, Beyaz yakayım ben. beyaz yakalısın ya işte. Şov yaptın ve kendi başına ev kiraladın. Evet. Ve bu eve ne kadar para verdin? Bütün Ee, masraflarıyla beraber, utilities, doğalgaz, Bütün bilmem ne. masraflarıyla beraber mi Evet. söyleyeyim? Yani O aylık. dönemde evin kirası 1650 dolardı. 2000'i buldu. Faturalarıyla birlikte 2000, aylık yeme içme masrafıyla tek başıma olduğum için 2200'de, ama aile olduğu zaman bu yeme 2500-2600'ü yani- buluyordum minimum. Yani şöyle söyleyeyim, o yeme içme masrafı yani böyle bence en az bir 500-600 dolar olması lazım ayda. İşte yani. o yüzden Çok söyledim. normal. Normalde 2500 diyebiliriz tek başına, belki. yani bunu Total, yaşadığımız ortalama. sıkıntıları anlattığımız ayrıca bir bölümde onlara değineceğiz. Minimal 2500 harcadın diyebilirsin. 2500-2600 dolar ev aylık kirası. masraf diyebiliriz. Onu Dolayısıyla 12 ile geri çarptığın zaman 12'ye çarpmayalım. Zaten şimdi izleyenlere çok matematik dersine de gerek yok. Evet. 2500 dolar ayda harcadığımı 1,5 düşünürsek sene yaptın. toplamda 4 ayda zaten kalan benim 8 ayda zaten kalan bütün para bitmiş oldu. Evet. Ama benim oradaki sürem 1,5 yıldı. Ben bir sonraki soruyu alayım.
Ya sen bayağı bir para harcadın yani açıkçası. Ya şimdi şöyle, birazcık planlamada yaşanan aksaklık. Benim Ne planlamamda yapılabilirdi? sorun yoktu. Ne yapılabilirdi? Belki kendi başına ev kiralamak yerine Şöyle bir durum var. paylaşımlı bir şey yapabilirdin ilk başta. Şimdi normalde Önünü görmek için. Evet, Kanada'ya gelen kişinin nasıl geldiği zaten bir önceki videoda da bahsetmiştim ben bundan. Tek başına mı geliyorsun? Evli misin? Çocuğun var mı? Bunların adaptasyonu, ne Evet. kadar para harcayacaksın? Harcadığın paranın hesabı. Çok iyi hesaplaman lazım. Bunlar böyle gerçekten kuruşu kuruşuna hesaplanması gereken Kesinlikle. şeyler. Gerçekten öyle. Ben bu hesabı yapmadım. Dediğim gibi bu tamamıyla beyaz yaka mantığı. Ben bunların hesabıyla uğraşmam. Giderim oraya, gerekirse Bir yolunu çalışırım. bulurum dedi. Bir yolunu bulurum. Ama çok O bir zorlandı. yolu burada yok. Yok. Şöyle yok. Çalışma iznim olmadığı için yok. Evet. Olsa var. Evet. Evet, bir yolunu bulurum çalışma iznim olsa. Ama yok. O yüzden benim sağ olsun diyeceğim, iyi arkadaşlar edinmişim diyeceğim bir dönemim oldu. İyi akrabalarım, iyi arkadaşlarım Çünkü olmuşlar. belli Sağ bir yerden olsunlar. sonra para bitti. Bitti. Mecburen Para insanlara ne olur yardım edin bana durumuna geliyorsun tabii ki. Dünya O da- Bankası'na açıldın yani. Tabii Dünya IMF'den borç istedik. Öyle bir Yani sıkıntılarımız bu tip oldu. Ve şeylerin- o dönemde de 2+1 evdeydim. Çünkü benim en başta insanlar yanlış anlamasın. Gerçek anlamda bir şov yapmadım ben. Yani en başta benim niyetim ailemi yanıma alabilmekti. Eşim çocuğum gelecekti. Ben bütün bu süre zarfında 1,5 yıl ailemden ayrı bir şekilde tek başıma kaldım burada. O dönemde dil okulu bittikten sonra kolej başlayacağı garantiye aldığımda artık tekrardan bir yeni odaya çıkayım, evden çıkayım o geç oldu mıyla artık. uğraşmak yerine Geç oldu. ben dedim ki 2+1 evdeyim. Ailemi yanıma şu anda mevcut şartlarda alamıyorum. Ben bir odayı kiralayayım dedim. Tanışma hikayemiz de oraya denk geliyor zaten. İşin kısası şu. Önünüzü görmeden önce Hı hı. minimal masraflarla paylaşımlı bir şey bulmak. Kesinlikle. Buradaki Turkish Community'den de faydalanabilirsiniz. Yani bir Kesinlikle sürü öyle. gruplar var. İnsanlar fazla bu evini konuda- kiralıyorlar. Evet. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Önünüzü görene kadar Hı en hı. azından masrafları minimize etmek doğru. Bir de şu şey gözüme çarpmıştı senin durumunda. Nedir? Birincisi şimdi sen o çalışma izni çıkana kadar böyle bir part-time bir şeyler yapmak istedin. Bir restoranda falan çalıştın. Hı hı. Değil mi? Evet. Ama bu tip işleri bulmak genel olarak küçük şehirlerde çok zor. Çok zor. Ben Şimdi London'da mesela ben onu biliyorum. Mesela Toronto'da olsaydın evet masraflar yüksek olurdu. Ama çok zorlandığın zaman gene bir şeyler bulurdun. abi şimdi şöyle Toronto'da Bulurdun. sen çık Yonge Mutlaka. Street'te dolaş zaten Bir sürü yer orada var. birine 2-3 kişiye sor Evet, Türk restoranı var mı burada? 4-5 tane bulursun. Ama Buradaki benim London'da çalıştığım yok. Türk restoranı burada Yok. London tarihinde açılan ilk Türk Evet. restoranıydı. Dolayısıyla gene yani çok ciddi anlamda zorlanıyorsun. Orada bir iş bulayım, çalışayım, edeyim. Çalışma iznin yok. Çalışma izni olmayınca kredi skorun yok. Kredi Evet. skorun olmadığı için araba alamıyorsun. Araba alamayınca Uber yapamıyorsun. Zincirleme bir kırılımın içine giriyorsun ve yerle yeksan oluyorsun. Yani evet. gerçekten çok zor bir bölüm. Ve dil okulu sonrasında postgraduate'e onay aldıktan sonra ben vizeye başvurdum. Dedim ki benim statüm burada değişti. Ben artık dil okulunda değil postgraduate eğitimi alıyorum. O yüzden artık sadece on campus değil off campus için. Bu Yani EGW değil mi bu? Neydi bunun? yok o değil bu. Bu tamamıyla öğrenciyken çalışabilenlerin başvurduğu. Okay. Yani haftada 20 saate kadar 20 saat, part-time okay. çalışma iznine başvurdum. Başvuru tarihim Eylül 2021. Çok uzun sürdü. Okulun başladı. Vizenin geldiği tarih Şubat 2022. Çok uzun sürdü. Nisan'da okul bitti. Kanada'daki bürokrasiyi konuşacağımız başka bir bölüm olacak ama Kanada'daki bürokrasiyi asla göz ardı etmeyin. Evet. Yani gerçekten insanı çıldırtacak boyutta bir Çok bürokratik yavaş işliyor. Yavaşlık var burada. yavaş Çok ciddi hem de. Bir şey daha söyleyeceğim. Konuyu kapatacağız. Tamam sonra da toplayalım. Şimdi sen şöyle bir ayrım var. Çalışma izni alabilmen için senin devlet okuluna mı gelmiş olman lazım? Evet. Bu çok önemli. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Çünkü bir sürü okul var. Hı hı. Hadi sen 20 bin dolar verdin işte Evet. şeye. 30 bin dolar verdin neyse. Çok daha ucuz kolejler var. Var. Ama bu kolejler sana çalışma izni vermiyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi, Bu ayrım çok önemli bence. evet. Şimdi Ona şöyle. da değinirsen. Bunun tam olarak web sitesini hatırlamıyorum ama açıklama kısmına eklerim mutlaka. Hı hı. Bu Ontario içerisinde, Ontario üzerine konuşuyorum bu arada Diğerleri için de ama aynı. diğer eyaletlerde de aynı diyebiliyorum. Ben tabii ona baktım. Eyaletlerin
Ontario eyaleti içerisinde hangi kolejlerin DLI Institute diye geçiyor bunlar. Hı hı. Designated Language Institution diye olması lazım ya da Okay. o tarz bir şey. Tam bilmiyorum. Yani ben eğitim danışmanı veya Evet, göçmen bunun danışmanı değilim. araştırılması gerekiyor. Ama bunlarla ilgili inanın linklerin Her hepsini kolej bırakacağım izin vermiyor aşağıya. yani buna. Buradan okul araştırmak gerekiyor. Evet. Eğer bu DLI listesinde senin okulun ismi varsa zaten onlar devlet okulu olmuş oluyor. Hı hı. Devlet koleji oluyor ve o kolejlerin uzun vadede sen onların transkriptlerini kullanırken veya mezuniyet belgeni kullanırken göçmenlik yolunda vesairede sorun yaşamamış oluyorsun. Okul sonrası postgraduate work permit alırken sıkıntı yaşamamış oluyorsun. Ama özel kolej var. Git özel koleje, senin $20.000 okuduğun bölüm orada $3.000. Ama o koleji okuyup ülkene dönmen gerekiyor. Hadi bay bay yapıyorlar. Evet. Kalamazsın. Uzatamazsın sürecini. Bence güzel. Dil okulu ve postgraduate kısaca kabaca bu şekilde diyebilirim. Güzel bir özet oldu. Bence konuşmamız gereken şeyleri konuştuk. Hı hı. Kısaca şöyle diyebiliriz. Yani bu işlerin çok detaylı bir şekilde hesaplanması lazım. Ve yasalar da devamlı değişiyor. Yani Öyle. bu çalışma izinleri, saatleri ve kabul şartları devamlı değişiyor. Hı hı. Mevcut şartlara göre, gelen insan sayısına göre bunların hepsinin araştırmasını yapmak lazım. Tabii ki en doğrusu kaliteli bir eğitim danışmanıyla çalışmak. Kesinlikle. Kesinlikle. Bugünlük bu kadar diyebiliriz bu konu için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.